Merhaba yengeçler. 2026 yılı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2026 yılı sizin için hem içsel hem dışsal anlamda yeniden yapılanma yılı olacak. Uzun süredir taşıdığınız duygusal yükleri, geçmişe ait hikayeleri, eski korkuları artık bırakmanın zamanı geldi. Gökyüzü diyor ki artık evden çıkma zamanı, artık kendi evini içinde kurma zamanı. Bu yıl sizden istenen şey duygusal güvenliğinizi dışarıda değil, kendi bilincinizde inşa etmek, kendinizi yeniden tanımlayacak, yaşamın yönünü değiştirecek güçlü gökyüzü olayları sizi bekliyor. 2026'nın en belirgin gökyüzü olayı sizin için 14 Şubat'ta Satürn'ün Koç burcuna geçmesi ve 21 Şubat'ta da Neptün'e kavuşması olacak. Bu kavuşum sizin 10. evinizde, yani kariyer, statü ve yaşam yönü alanında gerçekleşiyor. Bu son derece güçlü bir etki. Artık dünyaya nasıl bir iz bırakmak istediğinizi belirliyorsunuz. Bir dönemin kapanıp yeni bir yaşam yolunun açıldığı bir zaman bu. Hayallerinizi somutlaştırmak, vizyonunuzu yapılandırmak için gökyüzü size hem ilham hem de sorumluluk veriyor. Uzun zamandır belki ne yapmak istediğinizi biliyordunuz ama adım atmakta zorlanıyordunuz. İşte 2026 o adımı attığınız yıl olacak. Neptün burada hayallerinizi büyütürken Satürn gerçeklik zemini oluşturacak. Yani bir yandan ilham dolu, diğer yandan da ciddi bir planlama dönemindesiniz. Ama dikkat, her başarının bedeli disiplinle ödenir. Temmuz-Aralık arasında Satürn retrosu geldiğinde kariyer planlarınızı revize etmeniz gerekebilir. Bu dönemde sabırlı olun, çünkü bu retro kalıcı bir zirveye tırmanmadan önceki son mola olacak. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda ilerliyor. Sizin 8. evinizde, yani dönüşüm, ortak kaynaklar, krizler ve yeniden doğuş alanında. Bu konum sizi güçle yüzleştirir. Kontrolü elinizde tutmak istediğiniz alanlarda değişim kaçınılmaz olur. Ortak gelirler, finansal yatırımlar, miras ya da duygusal bağlarla ilgili konular kökten dönüşebilir. Ama Plüto Kova'da şunu öğretir: gerçek güç sahip olduklarınızda değil, paylaşabildiklerinizdedir. Bu yıl korkularınızı bırakmak ve kendi içsel gücünüzle tanışmak zorunda kalabilirsiniz. Belki bir ilişki biter, bir ortaklık çözülür, ama bu kayıplar sizi özünüzdeki güce yaklaştırır. Nisan-Eylül arası Plüto retrosu içsel bir terapi süreci gibidir. Bu dönemde derin duygularla, bastırılmış öfke veya kıskançlık temalarıyla yüzleşebilirsiniz. Ama her yüzleşme sizi özgürleştirir ve 2026'nın sonunda artık ben farklı biriyim dersiniz. 25 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin 12. evinize, yani bilinçaltı, rüyalar, sezgiler ve ruhsal alanınıza giriyor. Bu çok özel bir konum. Uranüs burada size görünmeyeni fark etme gücü verir. Sezgileriniz aniden açılabilir, rüyalarınız mesajlarla dolabilir, bilinçaltı kalıplarınız yıkılabilir. Bu dönemde ruhsal farkındalıklar, ani uyanışlar, spiritüel deneyimler yaşanabilir. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, bastırılmış korkular da yüzeye çıkabilir. Evren diyor ki artık zihnini değil, sezgini dinle. Bu etki özellikle sanatla, psikolojiyle, enerjiyle ilgilenen yengeçler için büyük bir yaratıcı sıçrama anlamına da gelebilir. Ama 2026'nın sonunda fark edeceksiniz, gerçek değişim içeriden başlıyormuş. Jüpiter 2026'ya sizin burcunuzda, yani yengeçte retro halde başlıyor. Bu da size hem koruma hem de büyüme potansiyeli getiriyor. Yılın ilk aylarında Ocak-Mart arası ben kimim, ne istiyorum sorusu sık sık karşınıza çıkabilir. Bu dönem kişisel gelişim, dış görünüm, yaşam yönü ve özgüven açısından içe dönük bir hazırlık süreci. 6 Mart'ta Jüpiter ileri harekete geçtiğinde ise yeni bir dönem başlıyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor, özgüveniniz yükseliyor, hayat enerjiniz artıyor. 1 Temmuz'da da Jüpiter Aslan Burcu'na geçecek, 2. evinize. Artık maddi konular, değer bilinci ve kazanç alanları ön planda olacak. Gelir kaynaklarınız büyüyebilir, yeni fırsatlar doğabilir. Ama bu büyüme sadece parayla sınırlı değil, kendi değerinizin de farkına varacaksınız. Bu farkındalık bolluğun gerçek anahtarıdır. 8 Aralık'ta başlayan Jüpiter retrosu size neye gerçekten değer veriyorum sorusunu hatırlatacak. Yılın sonunda artık değer ölçünüz değişmiş olacak.
Venüs'e baktığımızda 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Venüs Terazi burcunda retro yapacak. Sizin 4. evinizde, yani aile, ev, kökler ve duygusal güven alanında gerçekleşiyor. Bu dönem geçmişten gelen ilişki dinamiklerini, ailevi bağları veya ev içi dengeyi gündeme getirebilir. Belki eski bir ilişkiyle yeniden yüzleşirsiniz. Belki bir aile meselesi çözüme kavuşur. Venüs retrosu geçmişi onarmak içindir. Eğer kalbinizde bir yük, bir affedememe hali varsa şimdi bırakma zamanı. Ev değişikliği, aile içinde uzlaşma veya eski sevgilinin dönüşü bu dönemde gündeme gelebilir. Ama unutmayın, Venüs retroda verilen kararlar kalıcı değildir. Gerçek sevgi, affetmeyi ve güveni yeniden kurmayı gerektirir. 2026'da 3 Merkür retrosu var. Üçü de su burçlarında olacak. Yani sizin elementinizde, bu da zihinsel değil, duygusal farkındalık süreçleri getirecek. 26 Şubat'la 21 Mart arasında Balık burcunda retroda olacak. Sizin 9. evinizde inanç sisteminiz, vizyonunuz, eğitim ya da seyahat planlarınızda belirsizlikler olabilir. Yeni fikirler için bekleyin. Sezgileriniz size doğru zamanı söyleyecektir. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda, yani sizin burcunuzda retro yapacak. Bu dönem kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ama bu sessizlik bir sessizliği, dönüşümün sessizliğidir. İç sesinizi dinleyin, o size yön gösterecektir. 23 Ekim'de 14 Kasım arasında da Akrep burcunda retroda olacak. 5. evinizde aşk, çocuklar, yaratıcılık alanında geçmişte yüzleşme teması gündeme gelir. Yarım kalmış bir duygu tamamlanabilir. Bu iç retro size kalp diliyle düşünmeyi öğretecek, zihin değil sezgi rehberiniz olmalı. 2026'nın ilk yarısında ay düğümleri Balık Başak hattında olacak. Sizin 3. ev aksınızı etkiliyor. Bu dönemde bilgi, eğitim, iletişim ve inanç sistemleri alanında değişimler yaşayabilirsiniz. Kuzey ay düğümü Balık'ta anlam arayışı, ruhsal yolculuk ve uzak ufuklardan bahseder. Siz artık hayata daha yüksek bir perspektiften bakıyorsunuz. 27 Temmuz'da ay düğümleri Kova Aslan aksına geçiyor. Bu geçiş sizin 8. ve 2. evlerinizi etkiliyor. Finansal ortaklıklar, paylaşılan değerler, güven temaları gündeme gelir. Artık benim ve bizim arasındaki dengeyi kurmak zorundasınız. Bu dönemde miras, yatırım, sigorta, ortak kazanç konuları değişebilir ama asıl dönüşüm maddi değil, duygusal bağımlılıklardan özgürleşmekle ilgilidir. Sevgili yengeçler, 2026 yılı size kendi gücünüzü hatırlatmak için geliyor. Artık duygularınızın esiri değil, yöneticisisiniz. Artık güveni dışarıda değil, kendi köklerinizde buluyorsunuz. Satürn ve Neptün kariyerinizi şekillendirirken Plüto sizi derin bir duygusal arınmaya davet ediyor. Uranüs bilinçaltınızı özgürleştiriyor. Jüpiter ise size ben varım demenin bereketini sunuyor. Bu yılın sonunda geriye baktığınızda diyeceksiniz ki ben artık geçmişin çocuğu değilim, kendi yaşamımın mimarıyım. Gökyüzü size şöyle fısıldıyor. Artık sığınağını dışarıda arama, ev senin içinde. 2026'da her yıkım sizi yeniden kurmak için gelecek. Her kapanan kapı daha büyük bir pencere açacak. Siz duygularınızla değil, bilincinizle yöneteceksiniz hayatı ve yıl sonunda köklerinizden gökyüzüne yükseldiğinizi fark edeceksiniz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili yengeçler, 2026 yılının en güçlü tutulmalarından biri olan 17 Şubat Kova güneş tutulması sizin için derin, dönüştürücü ve ruhsal olarak yenileyici bir süreci başlatıyor. Bu tutulma haritanızın 8. evinde, yani krizler, dönüşümler, ortak gelirler, miraslar ve içsel gücünüzle bağlantılı alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta artık yüzleşme zamanı diyor.
Görmezden geldiğiniz, ertelediğiniz veya bastırdığınız duygular şimdi yüzeye çıkıyor. Ama bu bir yıkım değil, tam tersine yeniden doğuşun kapısı. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda özgürleşmek, duygusal bağımlılıklardan sıyrılmak ve kendi gücünüzü sahiplenmek temalarını öne çıkarıyor. Bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Yani değişim hem üç dünyanızda hem de sosyal çevrenizde tetikleniyor. Bir ilişkinin dinamikleri değişebilir, bir ortaklıkta güç dengeleri yeniden kurulabilir veya finansal olarak sizi yeniden yapılandırmaya zorlayan bir süreç başlayabilir. Uranüs'ün etkisi ani, beklenmedik ama öğreticidir. O size der ki kontrolü bırak çünkü kontrol etmeye çalıştığın şey seni tutsak ediyor. Tutulma sizden güvenlik arayışını bırakıp duygusal cesaret göstermenizi istiyor. Kendinizi dönüştürmeye ne kadar izin verirseniz o kadar güçlenirsiniz. Sevgili yengeçler, 3 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması sizin için zihinsel farkındalık, iletişim ve karar süreçlerinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu tutulma doğum haritanızın 3. evinde meydana geliyor. Yani konu düşünceleriniz, iletişim tarzınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve günlük planlarınız ama bu kez sadece sözcüklerle değil, zihninizin nasıl çalıştığı, düşüncelerinizin, duygularınızın nasıl yönettiğiyle ilgili. Evet, evren size diyor ki artık her şeyi analiz etmeyi bırakın, hissedin, sezgilerinize güvenin. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu geçmişte fazla detaycı, kontrolcü ya da mükemmelliyetçi düşünme kalıplarınızı temsil ediyor. Sürekli bir şeyleri düzeltmeye, her şeyi çözme isteği artık zihinsel yorgunluk yaratıyor olabilir. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü ise kavuşumu ise tam karşıda ve size diyor ki her şeyin cevabı akıl yoluyla bulunmaz. Bazen bırakmak, teslim olmak veya akışa güvenmek gerekir. Bu tutunma akıl ile kalp dengesi kurmanız için geliyor. Sürekli düşünmek yerine hissetmeyi öğreniyorsunuz. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 6. evinizde yani iş, sağlık ve günlük rutin alanınızda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki zihinsel stres artık fiziksel yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Günlük temponuzda, iş ortamınızda veya çalışma biçiminizde bir baskıdan kurtulma isteği doğabilir. Lilith'in enerjisi özgürlük ister. Belki işte ya da sorumluluklarınızda artık yeter dediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Bu isyanı bastırmayın ama ani kararlar da almayın. Bu enerji size bedeninizin ve zihninizin sınırlarını fark etme fırsatı sunuyor. Tutulmanın ardından fark edebilirsiniz ki aslında sizi yoran şey işin kendisi değil, onu yapış biçiminizdir. 2 Ağustos 2026 Aslan Burcu'nda güçlü bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve siz yengeçler için hayatınızın temelini oluşturan değerleri yeniden tanımlamaya başlıyorsunuz. Bu sizin 2. evinizde yani para, gelir, özdeğer ve güven, sahip olduğunuz her şeyle ilgilidir. Kısacası evren sizden şunu soruyor. Gerçekten neye sahipsin? Ve sahip oldukların seni ne kadar güçlü hissettiriyor. Bu dönemde maddi ya da manevi güven alanlarınızda büyük bir değişim yaşanabilir. Tutulma hem finansal düzeyde hem de öz saygı alanında bir dönüm noktasıdır. Artık ben buna değerim demenin zamanı geldi. Aslan burcundaki Güneş ve Ay kavuşumu değer kavramınızı aydınlatıyor. Yıllardır kendi değerinizi başkalarının onayına göre mi ölçtünüz? Yoksa maddi güvenliği, içsel güvensizliği örtmek için mi kullandınız? Bu tutulma içsel ve dışsal güven arasında köprü kurmak istiyor. Para, iş, maddi konular ön plana çıkabilir. Gelir kaynaklarınızda değişim, yeni kazanç yolları ya da beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Ama görünürdeki olayların ardında çok daha derin bir mesaj var. Kendi değerinizi hatırlayın. Artık hak ettiğiniz ile alıştığınız arasındaki farkı göreceksiniz. Belki uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda hakkınız olan değeri alamıyorsunuzdur. Bu tutulma artık bunu değiştirmek için geliyor. Merkür ve Jüpiter de Aslan Burcu'nda kavuşumda size maddi konularda büyük farkındalık getiriyor. Belki bir yatırım, bir iş fırsatı ya da yeni bir gelir kapısı gündeme gelebilir ama bu kavuşum
Kova'daki Plüto'ya da karşıt durumda olduğu için güç savaşları, ortak finanslar veya borç konuları da devreye girebilir. Kısacası kazanmak istiyorsunuz ama aynı zamanda kontrolü de elinizde tutmak istiyorsunuz. Plüton'un karşıtı sizi finansal bağımlılıklardan özgürleştirmek istiyor. Başkasının kaynakları değil, kendi emeğinizin değeri bu tutulmanın ana mesajı olacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir borcun kapanması, bazılarınız içinse ortak gelirlerle ilgili bir dönüşüm olabilir. Ama hepsi aynı noktaya çıkıyor. Kendi değerinizi yeniden sahiplenmek. 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için ilahi rehberlik, inanç, vizyon ve yaşam felsefesiyle ilgili büyük bir farkındalık kapısı açıyor. Sizler için adeta bir ruhsal uyanış dönemi anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık hayatı sadece gördüklerinle değil, hissettiklerinle de anlamayı öğren. Bu tutulma inanç sisteminiz, hayat felsefeniz, eğitim, yolculuklar, yurt dışı konuları ve yaşam amacınızla ilgili güçlü farkındalıklar getiriyor. Belki bir süredir yönünüzü kaybetmiş hissediyordunuz. Şimdi sesin içinden geçerken kalbinizden gelen sesi duymaya başlayacaksınız. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani ruhsal gelişim, yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar, inanç sistemleri ve yaşam vizyonu alanında büyük bir tamamlanmayı temsil ediyor. Bu tutulma sizi hayatı nasıl anlamlandırdığınızı sorgulamaya çağırıyor. Belki yıllardır bağlı olduğunuz bir düşünce sistemi artık size hizmet etmiyor. Belki de yeni bir inanç, bir öğretmen, bir rehber ya da bir felsefe hayatınıza girecek. Bu dönem zihinsel değil, kalpten gelen bilgelik zamanı. Bazılarınız için bu tutulma yurt dışı bağlantıları, eğitim konuları, tez, proje ya da yayıncılıkla ilgili bir sürecin tamamlanmasını da getirebilir. Kısacası hayat vizyonunuz değişiyor. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum sizin iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanınızı aydınlatıyor. Ama bu ikili İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açıda olacak ve Ay'la da tabii ki karşıt durumda. Bu enerji bilgi patlaması gibidir. Zihniniz çok aktif, fikirler hızla değişiyor ama duygularınız da çok yoğun. Bir anda yeni bir bakış açısı kazanabilir. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir yönden dünyaya bakabilirsiniz. Belki de beklenmedik bir haber, ani bir bilgi ya da yolculuk planlarınızı değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki gerçek özgürlük düşüncelerini dönüştürmekten geçer. Artık bir konuda eski düşünce kalıplarını kırmanın zamanı geldi. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.